Şu anın gücü. Hayat aslında sadece bu andan mı ibaret? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hayatımızın en önemli ama aynı zamanda en çok ihmal ettiğimiz kavramlarından biri hakkında konuşacağız. Şu an. Evet, sadece şu an. Belki bu videoyu izlerken aklınız yarınki işinizde. Belki geçmişte yaşadığınız bir olayda. Belki de gelecekle ilgili endişelerinizde. Ama ilginç olan şu ki hayatımızın tamamı yalnızca şu anın içinde gerçekleşiyor. Geçmiş artık yok. Gelecek ise henüz gelmedi. Buna rağmen insanların büyük bölümü ya geçmişe takılı ya da geleceğin peşinde koşuyor. Peki neden? Çünkü insan zihni sürekli hareket halinde. Bir olay yaşarız, aradan yıllar geçer ama zihnimiz o günü yeniden yaşamaya devam eder. Bir hata yaparız, bir ayrılık yaşarız, bir fırsatı kaçırırız ve yıllar boyunca aynı sahneleri tekrar tekrar düşünürüz. Aslında olay bitmiştir. Fakat zihnimizde yaşamaya devam eder. Diğer tarafta ise gelecek vardır. Henüz gerçekleşmemiş olaylar, henüz yaşanmamış problemler, henüz ortaya çıkmamış riskler. İnsan zihni bunları da sürekli üretir. Yarın ne olacak? Bir yıl sonra ne olacak? Ya başarısız olursam? Ya yalnız kalırsam? Ya param biterse? Ya işler kötü giderse? Bu soruların çoğu hiçbir zaman gerçekleşmez. Ama insanlar gerçekleşecekmiş gibi kaygılanır. İşte tam bu noktada şu anın değeri ortaya çıkar. Çünkü hayatın yaşandığı tek zaman dilimi budur. Şu an nefes alıyorsunuz. Şu an görüyorsunuz. Şu an duyuyorsunuz. Şu an düşünüyorsunuz. Hayat yalnızca burada gerçekleşiyor. Bir düşünün. Çocukken büyümeyi bekliyordunuz. Büyüyünce her şey daha güzel olacak diyordunuz. Sonra genç oldunuz. Okul bitsin dediniz. Okul bitti. İş bulayım dediniz. İş buldunuz. Ev alayım dediniz. Araba alayım dediniz. Evleneyim dediniz. Çocuklar büyüsün dediniz. Emekli olayım dediniz. Ve bir gün fark ettiniz ki sürekli geleceği beklerken yıllar geçmiş. Aslında birçok insan hayatı yaşamaktan çok hayatın başlamasını bekliyor. Oysa hayat çoktan başlamıştır. Hatta belki de bitmeye doğru ilerliyordur. İnsanların en büyük yanılgılarından biri mutlu olabilmek için belirli şartların oluşmasını beklemeleridir. Şunu kazanırsam mutlu olacağım. Şuraya taşınırsam mutlu olacağım. Şu kişiyle birlikte olursam mutlu olacağım. Şu kadar para kazanırsam mutlu olacağım. Fakat hedefe ulaştıklarında yeni bir hedef ortaya çıkar. Ve döngü devam eder. Psikologlar buna hedonik adaptasyon der. İnsan sahip olduğu şeylere kısa sürede alışır. Bir zamanlar hayalini kurduğu şey sıradan hale gelir. Bu yüzden mutluluk sürekli kaçan bir hedefe dönüşür. Oysa şu anın içinde yaşamak başka bir şeydir. Bu hiçbir hedefin olmaması demek değildir. Bu hiçbir plan yapmamak demek değildir. Bu hayatı boş vermek demek değildir. Tam tersine plan yaparsınız, çalışırsınız, üretirsiniz ama mutluluğunuzu geleceğe ertelemezsiniz. Çünkü hayatın garantisi yoktur. Kimse yarına çıkacağının sözünü alamaz. Bu kulağa sert gelebilir ama aynı zamanda özgürleştirici bir gerçektir. Çünkü insan ölüm gerçeğini kabul ettiğinde yaşamın değerini daha iyi anlar. Bir gün her şey bitecekse o zaman bugün neden yaşamıyoruz? Neden sürekli erteliyoruz? Neden sürekli bekliyoruz? Belki de hayatın en büyük sorularından biri budur. Dünyanın farklı kültürlerinde de bu düşünceye rastlarız. Doğu felsefelerinde anda kalmak önemli bir kavramdır. Birçok öğreti zihnin geçmiş ve gelecek arasında gidip gelirken insanın yaşamı kaçırdığını söyler. Batı dünyasında da benzer düşünceler vardır. Ünlü filozoflar insanların zaman algısı üzerine yıllardır konuşmaktadır. Ortak nokta ise şudur. İnsan çoğu zaman bulunduğu anı yaşamaz.
Bir restoranda yemek yerken telefona bakar. Tatildeyken işe odaklanır. Evdeyken dışarıyı düşünür. Dışarıdayken evi düşünür. Yani bulunduğu yerde değildir. Sürekli başka bir yerde olmak ister. Bu durum modern çağda daha da belirgin hale geldi. Telefonlar, bildirimler, sosyal medya, bitmeyen bilgi akışı, insan zihni tarihin hiçbir döneminde bu kadar yoğun uyaranla karşılaşmamıştı. Birkaç dakika sessiz kalmak bile birçok kişi için zor hale geldi. Boşluk hissediyoruz, sıkılıyoruz. Hemen telefonu elimize alıyoruz. Oysa bazen insanın ihtiyacı olan şey sessizliktir. Kendisiyle baş başa kalabilmektir. Düşünebilmektir. Çünkü sürekli gürültü içinde yaşayan insanlar kendi seslerini duyamazlar. Belki de bu yüzden günümüzde birçok insan ne istediğini bilmiyor. Çünkü sürekli başkalarının hayatlarını izliyor. Sosyal medyada herkes daha mutlu görünür, daha başarılı görünür, daha zengin görünür, daha güzel görünür. Fakat gördüğümüz şey gerçek hayat değildir. Gördüğümüz şey seçilmiş görüntülerdir. İnsanlar en iyi anlarını paylaşır. En kötü anlarını saklar. Sonuç olarak insanlar kendi gerçek hayatlarını başkalarının vitrinleriyle kıyaslamaya başlar. Ve bu kıyaslama mutsuzluk üretir. Oysa şu anın içinde yaşamak kıyaslamayı azaltır. Çünkü dikkatinizi başkalarına değil kendinize yönlendirirsiniz. Bugün ne hissediyorum? Bugün ne yapıyorum? Bugün ne öğreniyorum? Bugün ne üretiyorum? Bu sorular çok daha değerlidir. Hayat bazen düşündüğümüz kadar karmaşık değildir. İnsanların çoğu büyük cevaplar arar. Hayatın anlamını arar. Mutluluğun sırrını arar. Başarının formülünü arar. Fakat çoğu zaman cevap çok daha basittir. Bugün yapman gereken şeyi yapmak. Bugün sahip olduklarının farkına varmak. Bugün yaşayabilmek. Bazen bir fincan çay, bazen deniz kenarında yürümek, bazen sevdiğin bir insanla sohbet etmek, bazen sadece sessizce oturmak. Mutluluk her zaman büyük olayların içinde değildir. Çoğu zaman küçük anların içindedir. Ne var ki insanlar büyük mutluluğu beklerken küçük mutlulukları kaçırır. Bu da yıllar sonra pişmanlığa dönüşür. İleri yaştaki insanların anlattıkları hikayelere baktığımızda ilginç bir durum görürüz. Çoğu kişi yaptığı şeylerden çok yapmadığı şeylerden pişman olur. Söylemediği sözlerden, gitmediği yerlerden, denemediği fırsatlardan, ertelenmiş hayallerden. Çünkü zaman geçtikçe insan bir gerçeği daha net görmeye başlar. Hayat düşündüğünden daha hızlı geçmiştir. Bir zamanlar sonsuz görünen yıllar birkaç anıya dönüşmüştür. Bu yüzden şu an değerlidir. Çünkü gelecekte hatırlayacağınız şey bugündür. Belki bugün sıradan geliyor ama yıllar sonra bugünü özleyebilirsiniz. Bugünkü sağlığınızı, bugünkü enerjinizi, bugünkü sevdiklerinizi, bugünkü imkanlarınızı. İnsan çoğu zaman sahip olduklarının değerini kaybettiğinde anlar. Oysa onları kaybetmeden de anlayabiliriz. Bugün için sadece biraz farkındalık gerekir. Biraz yavaşlamak gerekir. Biraz durup etrafa bakmak gerekir. Şu an nefes aldığını fark etmek gerekir. Şu an yaşadığını fark etmek gerekir. Çünkü hayat bir gün değil, bir yıl değil, bir 10 yıl değil. Hayat milyonlarca küçük andan oluşur. Ve o anların her biri şu an yaşanır. Belki de bu videodan çıkarılacak en önemli sonuç şudur. Hayatınızı gelecekte yaşayamazsınız. Geçmişte de yaşayamazsınız. Hayat yalnızca şu anda yaşanabilir. Bu yüzden geçmişten ders alın, gelecek için plan yapın ama yaşamayı bugüne bırakın. Çünkü sahip olduğunuz en değerli şey para değildir, makam değildir, ün değildir. Sahip olduğunuz en değerli şey zamanınızdır. Ve zamanın da yalnızca bir parçası sizin elinizdedir. O da şu andır. Belki bu videoyu bitirdikten sonra birkaç saniye durup etrafınıza bakarsınız. Belki derin bir nefes alırsınız. Belki uzun zamandır ertelediğiniz bir şeyi yaparsınız. Belki sevdiğiniz birini ararsınız. Belki
sadece hayatın hala devam ettiğini fark edersiniz. Çünkü bütün planların, bütün hayallerin, bütün hedeflerin ve bütün hikayelerin başladığı yer tam olarak burasıdır. Şu an.